Selamünaleyküm sevgili dostlar. Çocuklarımızı hayata hazırlarken aslında onlara sadece davranış kazandırmıyoruz. Bir bilinç inşa ediyoruz. Bu bilinç nasihatle değil, tekrar eden küçük hallerle oluşur. Bu yüzden adab-ı muaşeret ve görgü dediğimiz şey özel zamanlarda verilen dersler değil, günlük hayatın içinde sürekli gösterilen bir duruştur. İlk olarak saygıyı öğretmek için saygılı bir ev dili kurmalıyız. Birbirimizle konuşurken ses tonumuzu ayarlamalı, söz kesmemeli, anlaşmazlıkları bağırarak değil konuşarak çözmeliyiz. Çocuk bunu gördüğünde büyüklerin yanında nasıl konuşulur sorusunun cevabını zaten öğrenmiş olur. Selam vermeyi öğretmek istiyorsak eve girerken biz selam vermeliyiz. Teşekkür etmesini bekliyorsak onun yaptığı küçük şeyler için bile teşekkür etmeliyiz. Böylece çocuk görgü kurallarını görev olarak değil hayatın doğal bir parçası olarak benimser. Anne babaya saygıyı öğretirken bunu korku ya da baskı üzerine kurmamalıyız. Bunun yerine emeğimizi görünür kılmalıyız. Yorgun olduğumuzu saklamadan ama şikayet etmeden ifade etmeli, yaptığımız fedakarlıkları abartmadan paylaşmalıyız. Çocuğun annem babam benim için emek veriyor bilincine ulaşması saygının kalpten gelmesini sağlar. Ayrıca çocuğa bir söz verdiğimiz zaman dikkatli olmalı, verdiğimiz sözü mutlaka tutmalıyız. Çünkü çocuk sözüne sadık olan ebeveyne doğal olarak saygı duyar. Sorumluluk bilincini kazandırmak için çocuğun hayatına gerçek görevler yerleştirmeliyiz. Yaşına uygun küçük sorumluluklar vermeli, bunları yapmadığında hemen biz devreye girmemeliyiz. Örneğin odasını toplaması gerekiyorsa eksik kaldığında öfkelenmek yerine sonucu fark etmesini sağlamalıyız. Bu süreçte hatayı düzeltme fırsatı vermeli, her işi mükemmel yapmasını değil sahiplenmesini beklemeliyiz. Böylece sorumluluk zorunluluk değil aidiyet duygusuna dönüşür. Hitap ve iletişim adabını öğretirken çocuğu susturarak değil yönlendirerek ilerlemeliyiz. Bir şey söylemek istediğinde söz hakkı vermeli ama ne zaman ve nasıl konuşması gerektiğini de sakinlikle hatırlatmalıyız. Yanlış bir üslup kullandığında onu utandırmadan bunu böyle söylersek daha güzel olur diyerek model olmalıyız. Çocuk edep içinde kendini ifade etmeyi bizim dilimizden öğrenir. Paylaşmayı ve sınır bilmeyi öğretmek için her istediğini hemen karşılamamalıyız. Beklemeyi, sırasını bilmeyi, başkasının hakkını gözetmeyi tecrübe ederek öğrenmesi gerekir. Kardeşiyle veya başkalarıyla yaşadığı anlaşmazlıklarda hemen hakem olmamalı, önce çözüm düşünmesine fırsat vermeliyiz. Böylece çocuk adalet ve empati duygusunu geliştirir. Hata karşısında nasıl davranacağımız da öğreticidir. Çocuk hata yaptığında onu etiketlemek yerine hatanın sonucunu anlamasına yardımcı olmalıyız. Özür dilemenin ne zaman ve nasıl yapılacağını, yanlışın telafi edilebileceğini göstermeliyiz. Biz de hata yaptığımızda çocuktan özür dilemeli, böylece sorumluluk almanın büyüklük değil, erdem olduğunu fiilen göstermeliyiz. Bütün bunların temelinde şu bilinç olmalıdır. Bizler çocuklarımızdan kusursuzluk değil, ahlaki tutarlılık beklemeliyiz. Kur'an'ın öğrettiği edep anlayışı da budur. Sözle başka, hal ile başka olmayan bir duruş. Çocuk bu tutarlılığı evde gördüğünde adab-ı muaşeret kuralları ezber olmaktan çıkar, karakterin bir parçası haline gelir. Sonuçta çocuklarımızı edep sahibi bireyler olarak yetiştirmek, kusursuz anne baba olmayı başarmaktan geçmiyor. Kur'an'ın bize öğrettiği gibi asıl olan niyet, gayret, güzel örnek olma çabasıdır. Biz her gün yeniden niyet ettiğimizde, her gün biraz daha sabırlı, biraz daha adil, biraz daha merhametli olmaya çalıştığımızda, çocuklarımız da bu çabanın izini sürer. Çocuk söylenen sözlerden çok yaşanan halleri hafızasına kaydeder. Bizim ses tonumuzu, öfkeyi nasıl yönettiğimizi, hatayla karşılaştığımızda nasıl davrandığımızı görür. Kur'an'ın yumuşak söz vurgusu evin içinde hayat bulduğunda edep kural olmaktan çıkar, karaktere dönüşür. Elbette zorlandığımız anlar olacak. Bazen sabrımız eksilecek, bazen kalbimiz yorulacak. Ama Rabbimizin bize hatırlattığı gibi insan aceleci bir varlıktır.
Önemli olan her seferinde yeniden toparlanabilmek, hatayı inkar etmek yerine onarabilmektir. Çocuğa yanlış yapabilirsin ama doğruya yönelebilirsin mesajını verebildiğimiz her an aslında en büyük eğitimi vermiş oluruz. Bizler korkutarak değil, güzel örnek olarak, bastırarak değil, anlayarak yol göstermeliyiz. Çünkü Kur'an'ın inşa etmek istediği insan modeli edebi zorla öğrenmiş değil, vicdanıyla benimsemiş insandır. Evlerimizi bu bilinçle yaşanır kıldığımızda çocuklarımız sadece görgü kurallarını bilen değil, sorumluluk sahibi, merhametli ve adalet duygusu gelişmiş bireyler olarak büyür. Ve belki de anne babalıkta geride bırakabileceğimiz en kıymetli miras budur. Söylediklerimizden çok yaşadıklarımızla hatırlanacak bir ahlak. Evet sevgili dostlar, bu yol hepimiz için bir öğrenme yolculuğudur. Rabbim hepimize kolaylaştırsın. Selam ve dua ile. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.